Harika olmuş değil mi? Evet, çok güzel olmuş. Artık evde İskender daha güzel bence. Bence de. Hatta hepsini sen yedin değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, bugün size nefis bir İskender tarifi vereceğim. Dilerseniz etle yapın, isterseniz tavuk ile yapın. Ama ben tavuk İskender'i daha çok sevdiğim için tavuk tercihi yaptım. Ama siz aynı malzemeleri et ile de yapabilirsiniz. Ne kullanacağız? Burada şu an soğanın gördüğünüz gibi suyunu çıkarıyorum. Elimde bir adet soğan vardı. Onu rendeledim ve şu an süzgeç yardımıyla suyunu çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi suyunu kullanacağız. Başka ne var? Elimde tavuk fileton var, 1 kilo kadar. Onu kullanacağım. Baharatlarım var, salçam var, yoğurdum ve yağım var ve sarımsağım var arkadaşlar. Şimdi bütün malzemeleri bir kap içerisinde karıştıracağım. Öncelikle çıkardığım soğanın suyunu ekledim. Yarım çay bardağı, isterseniz sıvı yağ, isterseniz zeytinyağı, 3 yemek kaşığı kadar yoğurt, 2 yemek kaşığı kadar salçamı ekledim. Ve baharatları dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Tabii ki de olmazsa olmaz toz biberim var içerisinde. Karabiberim var, kekiğim var, pul biberim var. Siz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Sarımsağımı, 2 diş sarımsağımı eziciyle ezdim. Yine karıştıracağım ve sonrasında tavuğumu içerisine koyacağım. Bu yemeği neden yapıyoruz? Bu yemeği şundan dolayı yapıyoruz arkadaşlar. Çalışan bayanların, ev hanımlarının kurtarıcı yemeklerinden biri. Bunu yaptıktan sonra buzluğa atacağız ve acıktım diyen çocuklarınıza veya akşam işten geldiğinizde ne yaparım acaba diye düşündüğünüzde yapabileceğiniz çok pratik bir yemek tarifi. Ben ilk yaptığım zaman gerçekten bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmemiştim ama yaptıktan sonra daha önce neden yapmamışım diye kendime kızdım. Çünkü gerçekten tavuğun en güzel hali diyebilirim size. Çıkardım, 5 dakika içerisinde doğradım hemen. Tavada pişirdim ve hazırlamam çok kısa sürdü. Evet, tavuğu avcarlıyorum şu anda ve sonrasında streç filme saracağım. Buzluğa kaldıracağım ve dilediğim zaman çıkarıp onu hemen tavada pişirip bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi streçi hemen bir kesme tahtasının üzerine yapıştırıyorum. Kesiyorum dilediğim uzunlukta. 2 kat yapıyorum çünkü yırtılmasını engellemek istiyorum. Yani ilk kat biraz ince geliyor. 2 kat streç yaptığınız zaman çok daha sağlam yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde 2 katı yapıştırdım kesme tahtasının üzerine ve üzerine baharatladığım tavukları gördüğünüz gibi koyuyorum. Evet, ben 1 kilodan arkadaşlar 2 parça olacak şekilde yaptım. Çünkü buzluktan çıkardığınız tavuğu tamamını o gün tüketmeniz gerekiyor. Siz dilerseniz 1 kilodan 3 parça olacak şekilde ya da tüm 1 kiloyu da yapabilirsiniz. Evdeki yaşayan kişinin sayısına göre onu ayarlayabilirsiniz. Biz evde 3 kişi yaşadığımız için açıkçası yarım kilo bize yeterli gibi geldi ama oğlum tek başına hepsini yedi diyebilirim. Biz tadına baktık ancak. Hakikaten çok lezzetli olmuştu. Şimdi bunlar buzluğa girdi ve buzluktan çıktıktan sonra bir 5-10 dakika kadar bekleyin. Hafif böyle bir erimeye başladığında, yani erimeyecek ama böyle hafif kendine geldiğinde üzerindeki poşet çok pratik bir şekilde zaten çıkacak. Hemen çıktı ve şöyle büyük boy bıçakla gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde doğruyorsunuz. Hemen ince ince doğrama şekli gayet muntazam oluyor. Niye? Çünkü zaten tavuk buzlu olduğu için incecik incecik parçalar, istemeseniz bile ince oluyor yani tavuğunuz. Gördüğünüz gibi bunu hemen bir tavaya atacağım. Üzerine yağ gezdireceğim. Yine yağ size kalmış. İster tereyağı, ister sıvı yağ, ister zeytinyağı. Ben hemen hemen her yemeğe zeytinyağı kullandığım için zeytinyağı
harika pişti arkadaşlar. Yağını çok fazla koymayacağız çünkü üzerine zaten tereyağlı bir veya zeytinyağlı bir sos yapacağız. O yüzden yağını olabildiğince az kullandım. Ekmeklerimi hemen doğradım. Kıtır hale getirdim. Siz dilerseniz kıtırlaştırın, isterseniz yumuşak kullanın ama ben kıtır ekmek daha çok seviyorum. Ayrı bir sos tavasında da 2 yemek kaşığı tereyağını arkadaşlar toz biber ekleyeceğim. Biraz da salça koyacağım ve sosumu hazırlayacağım. Tereyağım eridikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz biberi ekledim. Bu toz biber çok acı değil, o yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizde acı olmayan bir toz biber evde mutlaka bulundurun, tavsiye ederim. Yani çok lezzet veriyor yemeklere. Şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar, benim kaşığım biraz büyük, bir domates salçası, ev yapımı domates salçasını hemen tavada şöyle 1-2 karıştırıyorsunuz. O sası kokusunu alıyorsunuz. Üzerine biraz karabiber ekliyorum ve sıvı hale getirmek için içerisine 1 çay bardağı kadar da suyu ekliyorum arkadaşlar. Sosum bir taşım kaynadıktan sonra zaten hazır hale gelecek. Ekmeklerimi servis tabağına aldım. Üzerine tavuk parçalarımı koyuyorum. Gördüğünüz gibi dilediğiniz kadar tavuk koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tavuk parçalarını ekmeklerimin üzerine, evde hangi ekmeğiniz varsa kullanabilirsiniz. Pide de çok yakışır. Ben tam buğday ekmeklerim vardı. Onların araya gitmesini istemiyordum. Biraz bayatlamışlardı. Hemen doğradım ve tavada kızarttım. Ve üzerine tavuk parçalarımı yerleştiriyorum şu anda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir İskender'i evimizde kendimiz kendi malzemelerimizle yapmış oluyoruz. Çok daha içimiz rahat tüketebiliriz. Dışarıda yerken her zaman tavuğundan şüphe duyardım ama evde yaptığım için gerçekten çok rahat tüketebileceğim bir yemek haline geldi. Dilediğim zaman buzluktan çıkarıp ailece yiyebileceğim, misafirlerime yedirebileceğim bir yemek arkadaşlar. Mutlaka deneyin. En kısa zamanda deneyin. Hatta denerseniz videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Desteklerinizi de bekliyorum. Mutlaka ama mutlaka deneyin derim. İsterseniz et ile, isterseniz tavuk ile mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Süsleme kısmına gelince ben domates ve yoğurtla süsledim. Dışarıda yediğimizde zaten genelde yanında yoğurt veya domates oluyor. Yine siz acı biberlerle de süsleyebilirsiniz benimki gibi. Evet, süzme yoğurt veya normal bir yoğurt kullanabilirsiniz ama süzme yoğurt tercihiniz olsun. Gerçekten çok güzel oldu. Afiyet olsun.